Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere oklava ve merdane kullanmadan şöyle tülbent gibi incecik katları olan el açması Sivas katmeri nasıl yapılır tarifini vereceğim arkadaşlar. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle küçük bir kaseye 1 çay bardağı ılık süt alıyoruz. 1 çay kaşığı toz şeker ekliyoruz üzerine. Şöyle 1 tatlı kaşığı da kuru maya ekliyoruz. Buradaki amacımız ön mayasını hazırlamak arkadaşlar. Şöyle tahta kaşıkla bir güzel karıştırıyoruz. 1-2 dakika sadece aktif olması için bekleteceğiz. Yoğurma kabıma 500 gram, su bardağı ölçüsüyle 4,5 su bardağı un alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 su bardağı ılık suyumu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başladım. Bu arada mayamız da bir taraftan aktif oldu. Bu aşamada sütle karıştırdığımız mayayı da hamurumuzun içine ekliyoruz. Yoğurma kabımda bir süre hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıp yoğurmaya başlayacağım. Hamurum biraz toparlandıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi ellerimi yıkadım arkadaşlar yapışmaması için. Hamurumu güzelce avucumun içiyle böyle bastıra bastıra tezgahımın üzerinde yoğuracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle büyük bir beze yaptım. Tezgahımın üstüne koyup şöyle elimle düzelttikten sonra üzerine temiz bir mutfak bezi örtüp 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. ...15 dakika hamurumu dinlendirdim. Yanıma bir miktar sıvı yağ, bir tane merdane, bir tane hamur kesicisi, bir tane de küçük borcam aldım arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Her parçayı küçük bezeler halinde yuvarlıyoruz. Dört tane bezemi de yuvarladım güzelce. Merdane yardımıyla her birini bir tabak büyüklüğünde açacağım. Gördüğünüz gibi un serpmiyorum. Çünkü un serpmemize hiç gerek yok. Merdaneye de tezgaha da yapışmıyor hamur. Bu şekilde bir pasta büyüklüğünde açtıktan sonra hamurlarımı dinlendireceğim kabın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Açtığım hamurun içine de yani üzerine de 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp şöyle kaşığın arkasıyla her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra dinlendireceğim kaba hamurumu alıyorum. Kalan 3 bezeyi de aynı şekilde açıp yağlayıp üst üste dizeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bütün hamurlarımı yağladım, üst üste dizdim. Üzerine bir streç film kapatıyorum. Yarım saat dinlendireceğim. En az yarım saat dinlendirin arkadaşlar. Daha az sürede dinlenirse hamurlarınızı açamazsınız. ...30 dakikanın sonunda en alttaki hamurdan başlayarak temiz bir tezgahın üzerinde açmaya başlayacağım şimdi.
Burada hamurunuzdan yağlar dökülebilir. Tezgahınızın üzerine şöyle elinizle bir yayın. Ekstra tezgahınızı yağlamanıza gerek yok. Zaten çok güzel yağlı bir hamur olduğu için yine yapışmayacaktır toplarken. Bakın bu şekilde elinizle genişlete genişlete açıyorsunuz. Biliyorsunuz bu işlemi kol böreğinde veya çarşaf böreğinde de yapıyoruz. Hamurlarınız dinlendiği için güzel bir şekilde esneyip açılacaktır. İnanın hiç oklavaya merdaneye gerek yok, bu şekilde hem daha ince hem de daha lezzetli oluyor. İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Şöyle kenarlarını da kalın kalmasın diye parmaklarımızın ucuyla eze eze açıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma olmadı. Çok güzel bir şekilde açıldı hamurumuz. Bu şekilde açtıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ döküp şöyle ben elimle yaydım. İsterseniz fırçayla da yayabilirsiniz ama elinizle daha kolay oluyor arkadaşlar. Zaten hamurla uğraştığımız için elimiz temiz. Yağladıktan sonra bu şekilde dıştan içe doğru katlayıp bir kare oluşturuyoruz. Bu hamurumuz tamam arkadaşlar. Bunu şöyle bir kenara alıyorum. Yine borcamın içindeki hamurlardan en alttakini alıp aynı şekilde açıyorum. Açtıktan sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağ döküp yine elimle her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Bu defa diğer yaptığımız hamuru içine koyacağımız için kenarlardan az bir şekilde içe doğru katlıyoruz. Açıp şekil verdiğimiz diğer hamurumuzu tam ortasına koyup şöyle kenarlarını üzerine doğru tamamen kapatıyoruz. İlk katmerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir tabağa alacağım. Buzdolabımın dondurucu kısmına tabakla beraber koyacağım. Diğer hamurlarımı da açana kadar dondurucu kısmında bekleyecek. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açıp hazırladım. Dondurucudaki hamurumun yanına onu da ekledim. Şimdi ikisini de dondurucuya kaldırıp bir 15 dakika daha bekleyeceğim. 15 dakikanın sonunda hamurlarımı dolaptan çıkardım. Bir tepsime yağlı kağıt serdim. Şimdi elimle hamurlarıma şekil verip tepsime yerleştireceğim. Bu aşamada oklava veya merdane ile açmanızı hiç tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü hamurlarınız çok ince olduğu için oklavaya veya merdaneye eğer yapışırsa üzerindeki tabakayı alabilir. Belki biraz un serperek merdane ile açabilirsiniz ama ben bu şekilde elinizle açmanızı öneririm. Böyle güzelce açtıktan sonra tepsimin yarısına gördüğünüz gibi yerleştirdim. Diğerini de aynı şekilde açıp yanına yerleştireceğim. Tepsimin içinde de şöyle elimle biraz düzelttikten sonra bir tane yumurtanın sarısı, bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı süt aldım bu karışımın içine arkadaşlar. Onu güzelce üzerine fırçayla sürüyorum.
Yumurtalı karışımı sürdükten sonra bir rosto bıçağıyla, yani tırtıklı bir bıçakla veya bir mutfak jiletiyle bu şekilde üzerlerini çiziyoruz. Bu aşamalardan bir 5 dakika önce fırınınızı açmayı unutmayın arkadaşlar. Fırınımızı 200 derecede alt üst ayar olacak şekilde ısıtıyoruz. Evet, Sivas katmerlerim fırına gitmek için hazırdı ve artık üzeri kızarıncaya kadar fırında pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu, güzel kızardı. Şöyle bir telin üzerine de hemen soğuması için alıyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Şöyle sizin için bir parça koparmak istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de kat kat tel tel oldu. Şöyle size katlarının inceliğini de göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan yumuşacık, harika Sivas katmerlerimiz artık hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.